Ellerinde bir süpürge, ağızlarında küçük bir bez parçası ve üzerlerinde sade beyaz giysiler. Jainler yürürken karıncalara ve diğer böceklere zarar vermemek için yollarını süpürüyor, nefes alırken havadaki canlıları incitmemek için ağızlarını kapatıyor. Toprağın altındaki yaşamı korumak için patates, soğan gibi kök sebzeleri tüketmiyorlar. Tüm yaşamlarını şiddetsizlik ilkesine adayan bu 2500 yıllık inanç, bugün Hindistan'da genç kuşaklar arasında yeniden yükseliyor. Jainizm, Hindistan'ın en eski dinlerinden biri. Yaklaşık 2500 yıl önce Budizmle aynı dönemde şekillendi. Kurucusu kabul edilen Mahavira, Jainlerin son Tirthankarası, yani manevi önderlerinden biri olarak kabul ediliyor. Jainler ondan önce de birçok Tirthankara'nın yaşadığına inanır. Mahavira 24.'sü. Jainizmin temel öğretileri ruhun kurtuluşa ulaşması üzerine kurulu. Bu kurtuluşun yolu dünyevi arzulardan vazgeçmek, şiddetten uzak durmak ve katı bir disiplin içinde yaşamak. Hinduizm ve Budizmle benzerlikleri olsa da Jainizm onları aşan bir radikal ahimsa, yani şiddetsizlik anlayışıyla öne çıkıyor. Jainler yalnızca insanlara değil, hayvanlara, bitkilere, hatta mikroorganizmalara bile zarar vermemeye çalışır. Bugün Hindistan'da nüfusun küçük bir yüzdesini, yaklaşık 5-6 milyon kişiyi oluşturmalarına rağmen tarih boyunca ticaretteki etkinlikleri, eğitim alanındaki başarıları ve kültürel mirasları sayesinde ülkede önemli bir iz bırakmış durumdalar. Hindistan tarihinin geç Tunç çağı ve erken Demir çağını kapsayan Vedik döneminin sonlarında, yani M.Ö. 500'lü yıllarda Hinduizmin şekillenmeye başladığı bir zaman diliminde ortaya çıktı. O dönemde rahiplerin törenlere, kurban ayinlerine ve tanrılara yapılan adaklara dayalı din anlayışı baskındı. İnsanlar ruhun kurtuluşunun bu ritüellerle mümkün olduğuna inanıyordu. Büyük kahraman anlamına gelen Mahavira ve ondan önceki manevi liderler olan Tirthankaralar bu anlayışa itiraz ettiler. Onlara göre kurtuluş dışsal törenlerde değil, insanın kendi içsel disiplininde yatıyordu. Mahavira prens olarak doğmuştu. Ancak 30 yaşında tüm malını, mülkünü ve dünyevi bağlarını geride bırakarak bir münzevi gibi yaşamaya başladı. Mahavira için gerçek özgürlük, ruhu maddi dünyadan arındırmakla mümkündü. 12 yıl boyunca çok ağır çileler çekti. Açlık, susuzluk, sıcak ve soğuğa dayanma, çıplak yaşama gibi pratiklerle bedenini ve arzularını dizginlemeye çalıştı. Bu dönemde sürekli meditasyon yaptı. Hiçbir canlıya zarar vermemek için büyük özen gösterdi. Rivayete göre ağzına yanlışlıkla böcek kaçmasın diye zaman zaman ağzını bezle örterdi. Uzun yıllar süren çile ve meditasyonun ardından Kevala Jnana adı verilen tam aydınlanmaya ulaştı. Jainler için bu, evrendeki tüm gerçekleri bilen, karmadan tamamen arınmış bir bilgelik hali olarak tanımlanıyor. Mahavira'nın ulaştığını düşündüğü aydınlanma, ruhun gerçek doğasını fark etmesi demekti. Saf, sonsuz, özgür bir öz. Fakat bu özü engelleyen şey insanın arzu ve eylemlerinin yarattığı karma zinciriydi. Jain inancına göre kurtuluş bu karmalardan arınarak ruhu özgür kılmak anlamına geliyordu. Mahavira ömrünün geri kalanında öğretilerini yaymakla meşgul oldu. İnsanlara ruhu kurtuluşa götüren 5 büyük ilkeyi öğretti. Bu ilkeler ahimsa, şiddetsizlik, satya, doğruluk, asteya, çalınmamak, brahmacharya, cinsel arınma, aparigraha, mal mülkten el çekme öğretileriydi. 72 yaşında hayatını kaybetti. Ancak öğretileri Hindistan'da güçlü bir topluluk oluşturdu. Bugün Jainler Mahavira'yı yalnızca bir kurucu değil, insan ruhunun ulaşabileceği en yüksek noktayı simgeleyen bir rehber olarak görüyor. Jainizmin doğuşu aslında bir protesto hareketi olarak da görülebilir. Dışsal ritüellere karşı içsel ahlak ve disipline dayalı bir inanç. Bu yüzden Budizmle aynı dönemde çıkması tesadüf değil. İkisi de eski Hint düşüncesindeki kurban merkezli sisteme alternatif sunan dini akımlar olarak şekillendi. Jainizmin kalbinde ahimsa, yani şiddetsizlik ilkesi var. Bu yalnızca insanlara değil tüm canlılara karşı uygulanıyor. Jainler için bir sivrisineğin, bir karıncanın ya da gözle görülmeyen bir mikroorganizmanın yaşam hakkı da insanınki kadar değerli görülüyor. Bu yüzden Jainler günlük hayatlarını bile bu ilkeye göre şekillendirirler. Çoğu katı bir vejetaryen beslenme uygular. Hatta bazıları veganlığa yönelir. Toprağın altında canlı barındırabileceği düşüncesiyle kök sebzeleri yemezler. Çünkü bu sebzeleri çıkarmak toprağın içindeki küçük canlılara zarar verebilir. Bazı Jain rahipleri yürürken karıncaları ezmemek için yollarını dikkatle seçer. Hatta kimileri yanlışlıkla böcek yutmamak için ağızlarını ince bir tül veya bezle örter. Elleriyle süpürge taşırlar.
Oturacakları yeri önce hafifçe süpürerek gizli canlılara zarar vermemeye çalışırlar. Ahimsa yalnızca fiziksel şiddetten kaçınmak değil, düşüncede ve sözde de şiddetsizliği içerir. Başkasına kırıcı söz söylemek, kötü niyet beslemek de bir tür şiddet sayılır. Bu yüzden Jain öğretisine göre tam bir ahimsa zihinsel disiplin gerektirir. Bu felsefe tarih boyunca yalnızca Jainler arasında değil, Hindistan'ın genelinde de büyük etki yarattı. Mahatma Gandhi'nin şiddetsizlik anlayışının köklerinde de Jain öğretisinin izleri vardır. Jainizmde ruhun özgürlüğe ulaşmasının yolu çilecilik ve meditasyondan geçiyor. Sadhu ve Sadvi denilen bu dinin rahipleri dünyevi zevkleri tamamen terk ederek yaşıyorlar. Ellerinde hiçbir mal mülk bulundurmuyor, çoğu zaman çıplak ya da basit beyaz giysilerle dolaşıyorlar. Onların yaşamı sürekli bir arzu ve bağlılıklardan arınma şeklinde. Yiyeceklerini kendileri pişirmiyor, başkalarının verdiği kadarını kabul ediyorlar. Bir yere yerleşmiyor, sürekli dolaşıyorlar. Amaç dünyaya kök salmamak, hiçbir şeye bağlanmamak olarak anlatılıyor. Meditasyon da Jain pratiğinde çok önemli. Sessiz oturuşlar, içsel düşünceye dalma, nefes ve zihin kontrolü ruhu karmadan arındırmanın yolları arasında görülüyor. Rahipler yalnızca bedensel çile değil, zihinsel disiplinle de ruhu saflaştırmaya çalışıyor. Jain geleneğinde öne çıkan bir başka ibadet de oruç. Sıradan Jainler bile yılın belli dönemlerinde oruç tutuyor, rahiplerse çok uzun süreli açlıklarla bedenin arzularını dizginliyor. En çarpıcı uygulamalardan biri Sallekana adı verilen ölümü oruçla karşılama geleneği. Kişi yaşamının sonuna gelindiğinde yavaş yavaş gıda ve su alımını azaltarak sakince ve bilinçli bir şekilde hayata veda ediyor. Bu, ruhu son kez arındırmanın ve karmadan tamamen kurtulmanın bir yolu olarak görülüyor. Bu çileci yaşam tarzı, Jainizmi diğer Hint dinlerinden ayıran en belirgin özelliklerden biri. Hindu rahipleri veya Budist keşişleri de dünyevi zevklerden uzak duruyor, ancak Jain rahiplerinin katı disiplini çoğu zaman en sert çilecilik geleneği olarak biliniyor. Hindistan'da bugün onlarca görkemli Jain tapınağı var. Bu tapınaklar yalnızca ibadet yeri değil, aynı zamanda sanatın ve mimarinin zirvelerinden biri olarak kabul görüyor. En bilinenlerinden biri Rajasthan'daki Ranakpur Tapınağı. Tamamen beyaz mermerden inşa edilmiş bu yapı 1400'den fazla oymalı sütunla ayakta. Her sütun farklı bir desene sahip ve bu çeşitlilik Jain sanatının inceliğini gösteriyor. Bir başka kutsal merkez Gujarat eyaletindeki Palitana tapınakları. Burada yüzlerce tapınak bir dağın tepesine sıralanıyor. Jainler bu dağa tırmanmayı ve tapınaklarda dua etmeyi hayatlarının en büyük ibadetlerinden biri olarak görüyor. Tapınakların süslemelerinde tanrı ve tanrıçalar yerine Jainizmin önderleri olan Tirthankaraların heykelleri bulunuyor. Bu heykeller sade ve dingin bir yüz ifadesine sahip. Onlar Jainizmde dünyevi arzulardan arınmışlığı ve içsel huzuru simgeliyor. Tapınakların çoğu hala aktif. Rahipler burada dua ediyor. Cemaat üyeleri adak adıyor, turistlerse mimari yönünü inceliyor. Bugün Hindistan'da Jainler nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Yaklaşık 5-6 milyon kişi. Yani ülke nüfusunun yalnızca %0.4'ü. Ancak sayılarının azlığı etkilerini sınırlamıyor. Jain toplulukları özellikle ticaret, finans ve eğitim alanlarında güçlü bir konumda. Ayrıca sosyal ve ekonomik açıdan saygın olduklarından Hint toplumunda ayrımcılık ya da dışlanma yaşamıyorlar. Bir Jain'in günlük rutini erken uyanış, ibadet, dikkatli beslenme, meditasyon, ahimsa ve toplumsal mesleki sorumluluklar üzerine kurulu. Rahipler için bu rutin çok daha katı ve çileli. Sıradan Jainler içinse günlük hayatla ruhsal disiplin arasında bir denge oluşturuyor. Jainler tarih boyunca tüccarlıkla uğraştı. Hiçbir canlıya zarar vermeme ilkesi nedeniyle çiftçiliği tercih etmediler. Çünkü toprağı kazmak küçük canlılara zarar verebilir düşüncesi hakim. Bunun yerine ticaret, bankacılık ve el sanatlarıyla uğraşıyorlar. Bugün Hindistan'ın birçok büyük iş insanı Jain kökenli. Çelikten tekstile, kuyumculuktan taşımacılığa kadar pek çok sektörde Jain şirketleri etkin. Eğitimde Jain toplumunun öncelikleri arasında. Yüksek okuryazarlık oranları, çocuklarını iyi okullara göndermeleri ve burs programları sayesinde ülkenin en eğitimli gruplarından biri sayılıyorlar. Hindistan'ın büyük şehirlerinde Jain vakıflarının kurduğu okullar ve üniversiteler bulunuyor. Siyasette ise Jainler genellikle doğrudan güç arayışında değil. Onların yaklaşımı daha çok ekonomi ve eğitim üzerinden dolaylı bir etki yaratmak.
Bazı Jain liderler yerel düzeyde siyasete katılıyor ama geniş çaplı bir siyasi hareket oluşturmuyorlar. Jain toplulukları Hindistan'da hastaneler, okullar, yoksullara yemek dağıtımı gibi projelerle toplumda saygın bir yere sahipler. Bu yönleriyle küçük ama etkili bir azınlık olarak Hindistan'ın sosyal dokusunu şekillendiriyorlar. Dünyada toplam 5-6 milyon olan Jain mensubunun 250-300 bininin Hindistan dışında yaşadığı tahmin ediliyor. En büyük diaspora toplulukları Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kenya, Kanada ve Singapur gibi ülkelerde. Amerika 120 bin Jain nüfusuyla Hindistan'dan sonra en büyük Jain nüfusuna sahip ve özellikle New York, New Jersey ve Kaliforniya eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Buradaki Jainler eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında aktifler. Birleşik Krallık'ta yaklaşık 60 bin Jain yaşıyor. Leicester şehri Hindistan dışında inşa edilen ilk Jain tapınağına ev sahipliği yapıyor. Buradaki topluluk çoğunlukla ticaret ve finans sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Kenya'da ise yaklaşık 68 bin Jain bulunuyor. Özellikle Nairobi ve Mombasa şehirlerinde yoğunlaşan topluluk, ticaret ve hayır işlerinde aktif ve dini festivaller düzenliyor. Kanada'daki yaklaşık 15 bin Jain, Toronto ve Vancouver gibi büyük şehirlerde yaşamlarını sürdürüyor ve eğitimle sağlık alanlarında etkinler. Singapur'da ise yaklaşık 1500 Jain bulunuyor ve topluluk geleneklerini sürdürerek genç nesillere Jain ilkelerini aktarmayı hedef edinmiş durumda. Diaspora toplulukları dini ve kültürel kimliklerini korumak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bunlar arasında dini festivaller, eğitim seminerleri, hayır organizasyonları ve kültürel kutlamalar var. Örneğin Amerika'daki Jain topluluğu her 2 yılda bir düzenlenen Jain Gençlik Konvansiyonu'yla bir araya geliyor. Ayrıca bu topluluklar çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam gibi konularda da aktif rol alıyor. Son yıllarda Jainizm Hindistan'da yeniden dikkat çekiyor. Bunun birkaç nedeni var. İlki genç kuşakların dini miraslarına dönüşü. Genç Jainler sadece ritüelleri değil, aynı zamanda ahimsa ve çevre bilincini önemsiyor. Vegan ve sürdürülebilir yaşam tarzları Jain felsefesiyle benziyor. Bu yüzden şehirli ve eğitimli Jain gençler ailelerinin geleneklerini modern bir perspektifle yaşatıyor. İkinci olarak küresel çevre ve etik araştırmaları Jainizme ilgiyi artırıyor. Şiddetsizlik, doğaya zarar vermeme ve minimalist yaşam anlayışı sürdürülebilir yaşam arayışındaki insanlar için çekici bulunuyor. Jain toplulukları çevre dostu tarım, vegan ürünler ve hayvan hakları projeleriyle öne çıkıyor. Üçüncü olarak dijital dünya ve iletişim araçları bu eski dini gençlere ulaştırıyor. YouTube, Instagram ve online eğitim platformları sayesinde Jainizmin felsefesi, tapınaklar ve meditasyon uygulamaları daha geniş kitlelere tanıtılıyor. Böylece Jainizm sadece geleneksel bir dini grup olarak kalmıyor. Aynı zamanda modern Hindistan'ın şehirli, eğitimli ve çevre bilincine sahip bireyleri için yaşam tarzı ve etik bir rehber haline geliyor. Bu yükseliş, dinin 2500 yıldır süren ahimsa ve manevi disiplin geleneğinin günümüz dünyasında yeniden anlam kazandığını gösteriyor.